Herkese merhaba. Bu projede sizlere şişle ajurlu bir kazak çalışması anlatacağım. Kazağıma başladığım yer benim yaka kısmım olacak. O şekilde dikeceğim. Yani kazağım bittiği zaman kestiğim yer etek ucum, başladığım yerde omuzlarım olacak. Ajur o şekilde kendini çok daha güzel gösteriyor. Şablonumuzu ilk bölümde birebir anlatarak nerede başladım, nereye devam ediyorum daha detaylı anlatacağım. Bir kere daha tekrar edeceğim. Onda şablonumuzu da göstermeden ama yine söyleyerek daha hızlı bir anlatım yapacağım. Yeni başladıysanız ilk bölümden, ajur çalışmalarına alışıksanız ama bu kaza bilmiyorsanız, bu yapılışı bilmiyorsanız da ikinci bölümden başlayabilirsiniz. Şimdi burada size ben minik bir detayları anlatmak istiyorum. Nedir, ne değildir, şablon okuması gibi. Şöyle küçük bir minik bir eğitim gibi düşünün yeni başlayanlara. Yani biraz bilen burayı atlayabilir. 15 ve katları üzerine kuracağız modelimizi. Size buradaki işaretlerin neler olduğunu buraya yazdım. Bakın mesela şu düz, şu nokta da düz. Şurada sola 2 kere kes demek. Bakın şuradaki sollar 2 kere kes. Şu taraf sağ 2 kere kes. Burada şuradaki görüntüler sola 3 kez ve bu da arttırmamız. Zaten size bu şablonu ve buradaki arttırma sayılarını hem topluluğa hem de Instagram sayfama koyacağım. Oradan da kendinize basıp çıktısını alarak takip ederseniz çok daha kolay yapabileceksiniz. Şimdi 15 ve katları dedim. 15 ve katları şu iki tane arttırma noktamdan itibaren. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu iki tane arttırma olan yer benim modelimin, buradaki kurulumun ilmek sayısı. 15 ve katları yapacaksınız. Büyütmek istediğiniz zaman. Şu yanlardaki iki tane olan düz olan ilmeklerimse bakın şuradaki aradaki geçiş yerleri. Yani model kendini 15'te bir şuradaki geçişlerle tekrar edecek. O yüzden size tek model üzerinden anlatma yapıyorum. Her seferinde her buradaki 15 bittiğinde 16'yı düz yaparak başa döneceksiniz. Takibi o yüzden çok daha kolay olacak. Ben kollarımı 3 motif üzerine yani 49 ilmek, bedenimi de 5 motif üzerine 81 ilmek üzerine kurdum. Sizlere şuraya örnek ilmek sayılarını verdim. Yani bir tek motif 15 artı 2 başa ve sona 2 tane ilmek, 17 tane ilmek gerekiyor. 2 motif yapmak istiyorsanız 30 tane ilmek artı bir tane şu aradaki ilmeğim ve başa sona 2 tane ile 33 tane. 3 motif yapmak istiyorsanız 45 tane artı 2 başa ve sona 2 tane de şuradaki geçişlerim için 49 tane ilmeğe ihtiyacımız olacak. Yani benim burada 15 ve katlarından sonra şu aralara koymam gereken ilmekler de var. Onları da motiflerin arasına yerleştirerek büyütmeyi sağlayacaksınız. Artı tabii 2 tane de başa ve sona koyacağız. Buradaki ilmek sayılarımı da vereceğim. Arttırmalarımız da bu mantıkla olacak. Ajurlu çalışmalarda hem tığda hem de özellikle şişte hani nerede kaldım, nasıl devam edeceğim diye bazen yeni başlayanlarda takılmalar olabiliyor. Onun için de mutlaka bakın mesela şurada 3. sıramdaki
yerde 5 tane ilmekle devam ettiğim bir bölüm var. Orada bırakabilirsiniz ya da 5. bölümde 3 tane kesmeyle başladığım bir yer var. Kesmeyi yaptıktan sonra bırakabilirsiniz. Zaten elinize alıştıktan sonra, kendini gösterdikten sonra model takılmayacaksınız ama ilk başlarda takılırsanız başlangıç yerlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ya da mümkünse eğer o kısımda şöyle kapatarak orayı burada kaldım diye devam ettirebilirsiniz. Bunlar da yeni başlayanlara minik notlar. Şimdi hazırsanız başlayalım. İpim kalınca, kalın bir ip, 7 ve 8 numara şişle uygulama yapılıyor. 7-8 numara. Ben 7 numara kullandım. Ajurlu olduğu için daha fazla delikli olmasın diye 7 kullandım. Yani orijinali ne varsa onu söyledim ama 8 de kaldırabilir. Daha ince iplerle de yapılabilir. O daha böyle dantel görünümlü olur. Ama hem sonbahar olduğu için hem de benim çok hoşuma gidiyor ajurlularda kalın ipler. O yüzden ben kalın ip tercih ettim. Zor gelmesin. Zor değil. Gerçekten kolay. Karışık gibi görünüyor ama değil. Gayet kolay. Takip ederek anlatıyorum zaten size adım adım nasıl yapılacağını. Sonradan da siz çıktığınızı alıp rahat rahat takip ederek yapabileceksiniz. Hadi gelin başlayalım. 49 ilmek atarak başlıyorum. Yuvarlak şişle yapıyorum. Anlatması daha kolay oluyor. Yoksa çok ses yapıyor diğer şişler. Ben şimdi 49 taneyi ilmeğimi şu şekilde atıyorum. Geliyorum. Bu biliyorsunuz başlangıcımız. Bu kazağımızda başlangıcımız, etek ucumuz olmayacak. Bitişimiz olacak. Burası yaka kısmı ya da kolsa da kolun üst kısmı olacak. Motif öyle daha güzel görünüyor. Ben şimdi ilmeklerimi çekiyorum. 49 tane ilmeğimi çektim. Şuradan bir tane düğümle kilitliyorum. Bir sıra düz öreceğim. Bir sırada tersini öreceğim. Geleceğim. Ve tersini de örüyorum. Bir ters, bir de yüz gittim. Ön yüzüme geldim. Şöyle ilk sıradan başlıyorum. Şurası modelimi kuracağım 15 sıralık alanım. Şu başlangıç ve şu başlangıç diğer motife geçiş için olan ilmeklerim olacak. Şu arayı yapıyoruz şimdi. Birinci, şöyle biraz daha getireyim. Bir tane düz örgümü ördüm. Ne diyor? Bir tane arttır. Bir tane arttırdım. Sonra 1, 2, 3 tane yan yana düz örgü ör diyor. 3 tane arka arkaya düz örgümü ördüm. Sonra bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. 3 tane şuradaki işaretimiz 3 tane sola doğru kes. 3 tane ilmeğimi aldım. Arkadan geçirdim ve üçünü birden sola doğru kestim. Bir tane arttır diyor. Arttırdım. Burada sağa doğru 2 tane kes diyor. Arttırmamı yaptım ve bu taraftan giriş yapıp sağa doğru yine arka taraftan çıkardım ikisini birden. Bir tane daha arttır diyor.
2 tane düz örgü ör diyor. 1, 2. 3 tane sola doğru kes diyor. 3 tane arkadan sola doğru giriş yaparak kestim. 2 tane ör diyor. 2 tane ördüm ve bir tane arttır diyor. Şu anda şuradaki kenar ilmeğim hariç 15 tane modelimin ilmeği mevcut. Şimdi bir tane düz örgü örüyorum ve yeniden aynı modelime başlıyorum. Bir tane düzümü ördüm. Şuradaki esasında bu. Buradan devam ediyoruz ve başa döndük. Bir tane arttırdım. Tekrardan aynı işlemleri yapıyorum. 3 tane düz örgü ör. Bir tane arttır. 3 tane sola doğru kes. 3 tane sola doğru kestim. Bir tane arttır. 2 tane sağa doğru kes. 2 tane sağa doğru kestim. Bir tane arttır. 2 tane düz ör. 1, 2. 3 tane sola doğru kes. 3 tane arkadan 3 tane sola doğru kestim. 2 tane düz ör. Ve yeniden motifimin bitiş ve yeni motif başlangıç yerine geldim. Bir tane arttır. Bir tane düz ör. Ve bir tane daha arttır. Yeniden modelime başlıyorum. Arttırmamı yaptım. 3 tane örüyorum. Düz örgümü bir tane arttırdım. 3 tane kesiyorum. Bir tane arttırdım. Bir tane arttırıyorum. 2 tanesini sağa doğru üstten şöyle aşağı doğru kes. Bir tane arttır. 2 tane ör. 3 tane sola doğru kes. 2 tane düz ör. Bir tane arttır ve sıranın sonuna geldim. İlk sıramı yapmış oldum. Birinci sıramız bitti. Şimdi tersimin örüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bütün tersimin tamamını arttırmalarımı da örerek ters olarak örüyorum. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün modelimizi ön yüzde kuracağız. Tersini örüyorum. Şimdi ben tersimi öreyim. İkinci model kurulumunda görüşelim. Örneği yapacağım sırama geldim. Şimdi yine başlıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. 3 tane sola kes diyor. 3 tane sola kesiyorum. Bir tane arttır diyor. Bir tane arttırdım. Sonra 2 tane düz ör diyor. 1, 2 tane düz ördüm. 3 tane sola doğru kes diyor. Bakın altta da kestiğim yer. 3 tane sola doğru kesiyorum.
2 tane düz ör diyor. 2 tane düz örüyorum. Ve arttırma yap diyor. Arttırmamı yaparak yeniden şu düzümü yapıyorum. Yani bunu yapıyorum ve başa dönüyorum. Devamlı tekrar ediyoruz. Kaç tane motifimiz, kaç tane bu 15 modelinden yaptıysak. Arttırdım. Yeniden 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arttır diyor. 3 tane kes diyor. 3 tane kesiyor. Sola doğru yatırıyoruz gördüğünüz gibi. Bir tane arttır diyor. 2 tane düz ör diyor. 3 tane kes diyor. 3 tane kesiyor. 2 tane düz ör diyor. Düzümü ördüm. Arttırdım. Bir tane düzümü ördüm. Bir tane arttırdım. 5 tane yeniden düz örüyorum. Arttır. 3 tane kes. Arttır. 2 tane düz ör. 3 tane kes. 2 tane düz ör. Arttır ve sıra sonumuz. Şimdi tersimi örüyorum ve bir üst sıradaki 5. sıramızdaki model kısmımızda görüşelim. Tersimi ördüm. Şimdi modeli yapacağım 5. sıramdayım. Ne diyor? Bir tane düzümü ördüm. Bir tane arttır diyor. 2 tane düz ör diyor. 2 tane düz ördüm. Sonra 3 tane sola doğru kes diyor. 3 tane sola doğru kesiyorum. Arkadan şöyle geri dışı yaptım ve üçünü kestim. 2 tane düz ör diyor. 1, 2. Arttır diyor. Arttır. Arttırmamı yaptım. 2 tane sola doğru kes diyor. 2 tane sola doğru kesiyorum. Arttır diyor. Bir tane düz ör diyor. Ve 3 tane sola doğru kes diyor. Bakın görüntüsü şöyle. 3 tane sola doğru kesiyorum. Bir tane ör diyor. Bir tane arttır diyor. Bir tane düz ör diyor. Bir tane arttırıyorum. Ve yine başlangıca dönüyorum. Bakın artık aradaki şu ve yanlardaki arttırmalarla bu ağaç gövdesi dediğim yer iyice ortaya çıktı. Ve şimdi buradaki düzümü ördüm. Arttırmamı yapıyorum. Ne diyor? 2 tane ör diyor. Üç tane kes diyor. Bakın burada esasında yeni de başlangıç yapıyoruz. Birbirinin içinden geçen biliyorsunuz yapraklar bunlar. Şimdi şurada yeni bir o yaprağın görüntüsünü vermek için bir başlangıç yaptık. 3 tane kesiyorum. 2 tane düz ör diyor. Bir tane arttır. Arttırdım. Ve 2 tane sola doğru kes diyor. 2 tane sola doğru kestim. Bir tane arttır diyor. Arttırdım. Bir tane ördüm. 3 tane
kes diyor sola doğru. 3 tane sola doğru kestim. Bir tane ör diyor. Bir tane arttır. Bir tane ör. Arttır. Başa dön. Bakın orayı da göstereyim size. Artık nasıl çıktı ortaya görüyorsunuz. Bu sıradan sonra o görüntüyü de göstereceğim. Bir tane düz ör. Bir tane arttır. 2 tane düzünü ör. 3 tane kes. Sola doğru. 2 tane düz ör. Bir tane arttır. Sağ sola doğru. 2 tane kes. Arttır. Bir tane ör. 3 tane kes. Sola doğru. Bir tane ör. Bir tane arttır. Bir düz ör. Bir tane arttır ve burada sıra sonuna geldim. Artık bakın buradaki ortadaki 15 sonrası yaptığımız tekliler ortaya çıktı. Şimdi ben buradaki tersimi örüyorum ve 7. sırada örnek çalışmasında görüşüyoruz. Tersimi ördüm ve 7. örnek sırama geldim. Şöyle bir görüntümüz, artık iyice yaprak örneğimiz bakın çıkmaya başladı. Burada bir tane daha şimdi yaprak başlattık bakın. Bunları kapatıyoruz. Böyle sarmaşık dalları aradaki 15'in arasındaki düzümüz ortaya çıkıyor. Bundan sonra zaten ortaya çıktıktan sonra daha kolay çalışma yapacaksınız. 7. de ne demiş? Bir tane düz ör, bir tane arttır. Arttırdık. 2 tane düz ör. 2 tane düzümü ördüm. 3 tane sola doğru kes demiş. 3 tane sola doğru kesiyorum. İki tane ör demiş. 2 tane ördüm. Bir tane arttır, arttırdım. Sola doğru 2 tane kes demiş. Sola doğru 2 tane kesiyorum. Bir tane arttır, arttırdım. 3 tane kes demiş. 3 tane kesiyorum. Bir tane arttır, arttırdım. 1, 2, 3 tane ör demiş. 1, 2, 3 ve bakın düz çizgimin olduğu yere geldim. Bir tane arttır. Bir tane düz ör. Yani burası. Bir tane arttır. 2 tane ör. 3 tane sola doğru kes. 3 tane sola doğru kes. 2 tane düz ör. Bir tane arttır. Sola doğru 2 tane kes. Arttır. 3 tane kes sola doğru. Bir tane arttır. 3 tane ör. Bir tane arttır ve düz.
arttır, 2 tane düz ör, 3 tane kes, sola doğru kestim, 2 tane düz ör, bir tane arttır, 2 tane sola doğru kes, bir tane arttır, 3 tane sola doğru kes, bir tane arttır, 3 tane ör, bir tane arttır, bir tane ör ve final. 7. sıramda bitti. Şimdi ben arkadaki ters örgümü örüyorum. 9. bölümde görüşelim. Tersimi ördüm. Şimdi 9. sırama geldim. Bakın buradaki başlangıçlarımda nerede kaldığınızı da unutabilirsiniz. Orada da bakın misal burada 2 tane kesme yapmışım. Burada 3. kesmeme başlayacağım. Yani 9. sıradayım. Onunla ilgili de yine başlangıçta size bir bilgi vereceğim. 9'da demiş ki bir tane düzümüzü örelim. Bir tane arttır. 2 tane düz ör. 3 tane kes. 3 tane sola doğru kestim. 2 tane düz ör. Bir tane arttır. Şimdi 3 tane kesiyorum. Bakın burada şöyle bir toparlama yapıyorum. 3 tane kestim. Sola doğru bir tane arttırdım ve 5 tane düz örgümü örüyorum. 3 4 5 ve aradaki yerime geldim. Arttır, bir tane düz ör, yani burası, bir tane düz ördüm. Arttır, 2 tane düz ör. 3 tane kes. 3 tane kesiyorum. 2 tane düz ör. Bir tane arttır. 3 tane sola doğru kes. O girintileri, çıkıntıları veriyoruz. Bir tane arttır. 5 tane düz ör. 1 2 3 4 5. Bir tane arttır ve düz ör. Arttır. 2 tane düz ör. 3 tane sola doğru kes. 2 tane düz ör. Arttır. 3 tane sola doğru kes. Arttır. 5 tane düz ör. Arttır ve sona geldik. 9. sıramızda da çalışmamızı yaptık. Şimdi ben bunun tersini ters olarak örüyorum ve 11. sıramızda, yani buradaki modelimizin de sonunda görüşüyoruz. Sonra tekrardan birden başlayacağız. Şimdi burada görüşelim. Ters örgümü yaptım. Bakın şöyle görünüyor şimdi. 11. sırayla devam ediyoruz. Bir tane düz ördüm.
Bir tane arttırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. Ve bir tane daha düz ördüm. Ve toplama noktamdayım. 3 tane sola doğru kestim. Bir tane ördüm. Bir tane arttırdım. Şimdi sağa doğru aynı başta yaptığım gibi sağa doğru 2 tane kesiyorum. Yani buradaki yönü değiştirdim. Yani bir başta bir de sonda bir sağa doğru 2 tane kesim oldu. Sağa doğru kestim. Arttırdım. 2 tane ördüm. 3 tane. Bakın şimdi burada da yeniden yeni bir başlangıç yaptım. 3 tane sola doğru kestim. 2 tane düz ördüm. Şöyle getireyim. 2 tane düz ördüm. Bir tane arttırdım ve aradaki yerime geldim. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane düz ördüm. Ve 3 tane sola doğru kesiyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. 2 tane sağa doğru kestim. Bir tane arttırdım. 2 tane düz ördüm. 3 tane sola doğru kestim. İki tane düz ördüm. Ve bir tane arttırdım. Bir tane düzümü örüyorum. Ve arttırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. Bir tane düz ördüm. 3 tane kestim sola doğru. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım ve 2 tane sağa doğru üstten şöyle kestim. Bir tane arttırdım. 2 tane düz ördüm. 3 tane sola doğru kestim. 2 tane düz ve ben sıranın sonuna geldim. Bir tane arttır, bir tane ör. Şöyle bir şunu çekiyorum. Bu modelimiz şu anda ilk turunu tamamladı. Ben önde buradaki turdan 7 tane yaparak büyüttüm. Kolda da 6 tane yaparak büyüttüm. Misal siz de nasıl bedeniniz uzamasını istiyorsanız o şekilde uzatacaksınız. Kolda ben 3 tane modeli yaptım. Bedenlerimde 5 tane model üzerine kurdum. Şimdi size burada adım adım nasıl yaptığımızı anlattım. Bundan sonraki anlatımım, şimdi bir kere daha anlatacağım size. Ajur daha önce çalışmış olanlar da oradan takip edebilir, buradan sıkılırsa eğer. Direkt göstermeden bir turlarını göstereceğim. Yani her seferinde 2 tane örnek göstererek devam edeceğim. Ama her seferinde nerede kaldığımı söylemeyeceğim bu sefer.
O şekilde devam edeceğim. Sonrasında zaten birleştirmelerde tekrardan görüşeceğiz. Şimdi yeniden 11'i bitirdik. Birden başlıyoruz. İlk turumuzu tamamladık. Yeniden başa döndük. Şimdi bu turda size bir kere de göstermeden ama söyleyerek anlatacağım. Tavsiyem dediğim gibi ilk böyle birkaç model yaparken böyle bunu önünüze alıp yapmanız, sonradan alışıyorsunuz. Ama her zaman benim önümde açıkçası bu da durdu. O şekilde tamamladım. Şimdi başlıyorum ben. Yeniden birinci sıradan. Bir tane düz ördüm. Arttırdım. 3 tane düzümü ördüm. Arttırdım. 3 tane sola doğru topladım. Arttırdım. 2 tane sağa doğru kestim. Arttırdım. 2 tane düz ördüm. 3 tane sola doğru kestim. 2 tane düz ördüm. Arttırdım. Bir tane düz ördüm. Arttırdım ve tekrardan aynı modeli baştan kuruyorum. Arttırdıktan sonra 3 tane düzümü ördüm. Arttırdım. 3 tane sola doğru kestim. Arttırdım. 2 tane sağa doğru kestim. Arttırdım. 2 tane düz ördüm. 3 tane sola doğru kestim. 2 tane düz ördüm. Arttırdım. Aradaki düzüme geldim. Arttırdım ve tekrardan modeli baştan 3 tane düz, arttır, 3 tane kes, arttır, 2 tane sağ, arttır, 2 tane düz, 3 tane sola kes, 2 tane ör, arttır ve son. Şimdi tersimi yapıp geliyorum. Tersimi ördüm. Şimdi 3. sıra. Bir tane düz ör, arttır, 5 tane düz ör. Bir tane arttır, 3 tane sola doğru kes. Arttır, 2 tane düz ör. 3 tane sola doğru kes. 2 tane düz ör. Arttır ve aradaki düzümüz, bir tane ör, bir tane arttır, 5 tane ör, arttır, 3 tanesini sola doğru topla, arttır, 2 tane ör, 3 tanesini sola doğru kes, 2 tane düz ör, arttır ve başlangıç aradaki yerimiz, aradaki düz yerimiz, arttır ve tekrardan baştan başla. 2 3 4 5 ör, arttır,
3 tane sola doğru kes. Arttır. 2 tane düz ör. 3 tane sola doğru kes. 2 tane düz ör. Arttır ve sıra sonu. Artık turumuzu devam ettiriyoruz. Ben şimdi size burayı da birer kere böyle hem söyleyip hem yaparak anlatacağım. Sonrasında siz zaten bakarak da çok rahat takip edebileceksiniz. Şimdi tersimi yapıyorum. Bütün arttırdıklarımla beraber örüyorum. Ve 5. model kısmımızda tekrardan görüşelim. Tersimi ördüm, geldim 5. sırama. Bir tane düz ördüm, arttırdım, 2 tane düz ör diyor. Düzümü ördüm, 3 tane sola doğru kes diyor. Kesiyorum, 3 tane kestim, 2 tane düz devam ettim, arttırdım ve 2 tane sola doğru kesiyorum. Arttırdım, bir tane düz ördüm, 3 tane sola doğru kestim, bir tane düz ördüm, arttırdım, bir tane daha düz ördüm, arttırdım ve başlangıç aradaki düz örgüme geldim ve aynı zamanda yeniden başlama yerine geldim, arttırdım, 2 tane düz, 3 tane kes sola doğru, 2 tane düz, arttırdım, sola doğru 2 tane kestim, arttırdım, bir tane düz ördüm ve 3 tane sola doğru kestim, bir tane düz, arttırdım, bir düz daha, arttırdım, yine aradaki düz bölümüm, düzümü ördüm, bir tane arttırdım, yeniden başlangıçla devam ediyorum. 3 tane kestim, 2 tane ördüm, sağa doğru, sola doğru 2 tane kestim, bir tane arttırdım, bir tane düz ördüm, 3 tane sola doğru kestim, bir tane düz, arttır, bir düz, arttır ve sıra sonu. Tersimi örüyorum. 7. sırada tekrardan görüşelim. 7. sırayla devam ediyorum. Bir tane düzümü ördüm, arttırdım, 2 tane ördüm, 3 tane sola kes, 3 tane sola kestim, 2 tane düz ör, bir tane arttır, 2 tane sola doğru kes, bir tane arttır, 3 tane sola doğru kes, bir tane arttır, 1 2 3 tane düz ör ve aradaki düz ilmeğime geldim, bir tane arttır, düz ör ve yeniden en baştan modeli kur. 2 tane düz ör, 3 tane sola doğru kes, 2 tane düz, arttır, 2 tane sola doğru, arttır, 3 tane sola doğru kes, arttır,
3 tane düz ör. Arttır ve aradaki düz örgüm. Yeniden arttır. Yeniden modele baştan başla. 2 düz ör. 3 tane sola doğru kes. 2 tane düz arttır. Sola 2 tane kes. Arttır. Sola 3 tane kes. Arttır. 3 tane ör. Arttır ve sıra sonu. Tersimi örüyorum. 9. sırada görüşelim. 9. sıraya başladık. Bir tane düz ördüm. Arttırdım. 2 tane düzümü örüyorum. 3 tane sola doğru kesiyorum. 2 tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. 3 tane sola doğru kesiyorum. Bir tane arttırdım. 5 tane düz örüyorum. Ve aradaki düzüme geldim. Bir tane arttırdım. Düzümü ördüm. Arttırdım. Tekrardan modelimi kuruyorum. 2 tane ördüm. 3 tane kestim. Sola doğru 2 tane ör. Arttır. 3 tane sola doğru kes. Arttır. 5 tane düz ör. Arttır. Aradaki düz örgüm. Bir tane daha arttır. Yeniden baştan modelimi kuruyorum. 3 tane kes. 2 tane ör. Arttır. 3 tane sola kes. Arttır. 5 tane düz ör. Arttır. Sıra sonu. Tersimi örüyorum. İkinci modelin bitmesine son sıra kaldı. Orada görüşelim. 11. sırama geldim. Düz örüyorum. Arttırdım. Bir tane ördüm. Arttırdım. Bir tane ördüm. 3 tane sola doğru kestim. Bir tane ördüm. Bir arttırdım. 2 tane sağa doğru üstten kestim. Arttırdım. 2 tane düz ördüm. 3 tane sola doğru kestim. 2 tane ördüm. Arttırdım ve aradaki düz çizgime geldim. Yeniden arttırdım ve yeniden modeli baştan kuruyorum. Bir tane ördüm. Arttırdım. Bir tane ördüm. 3 tane sola doğru kestim. Bir tane ördüm. Arttırdım. 2 tane sağa doğru kestim. Bir tane arttırdım. 2 tane ördüm. 3 tane sola doğru kestim. 2 tane ördüm. Arttırdım. Aradaki düzüme geldim. Ördüm. Arttırdım. Baştan kuruyorum. Bir tane ördüm. Arttırdım. Bir tane ördüm. 3 tane düzümü yaptım. Bir ördüm. Arttırdım. 2 tane sağa doğru kestim. Arttırdım. 2 tane ördüm. 3 tane sola doğru kestim.
2 tane ördüm. Arttırdım ve son kenar ilmeğimi de örerek ikinci modelimi de kurmuş oldum. Bunlara biliyorsunuz sonradan buhar tutuyorum. Üzerine basmadan buhar tutarak elimle böyle açıyorum. Şimdi o halini de göstereceğim. Bakın artık yapraklarım ortaya çıktı. Biz kazağımıza nereden başlıyoruz? Esasında burası bizim kolumuzun üst kısmı. Bittiğinde üst kısmı olacak. Burası da kolun bitiş yeri olacak. Aynı şekilde bedende de başladığımız yer bedenimizin yakası olacak. Bitirdiğimiz yerde etek ucu olacak. O şekilde daha güzel görünüyor. Şimdi size bitmiş ve buhar tutulmuş halini de gösteriyorum. Bundan sonra bu şekilde dilediğiniz kadar modeli yaparak kazağınızı bitireceksiniz. Sonrasında yine birleştirme kısmında görüşeceğiz. Kollarım ve bedenim bitti. Artık omuzlarımdan dikiyorum. Omuzum benim başladığım yer. En başta söylemiştim zaten. Omuzlarımı 1,5 model alarak iki yerden dikiyorum. Burada da sonrasında da ikiye yatırıp kollarımı o şekilde dikip bedenle beraber yanları da şu beden kısımlarına dikerek hazır hale getireceğim. Lastik çalışması yapmadım. Kollarda da aynı şekilde lastik çalışması yapmadım. Bir projemizin daha sonuna geldik. Hem başına hem sonuna bu çalışmanın fotoğraflandırmasını koyacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.